Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif hazırladım. Çay saatleriniz için, gün masalarınız için veya kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz yumuşacık içi kat kat poğaça tarifi. İsterseniz poğaça, isterseniz börek diyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hamurumuzun yapılışıyla tarifimize başlayalım. Hamur için 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su. Bardak ölçüsü 200 milimdir. 1 paket kuru maya kullanıyorum. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şöyle maya ve şeker eriyene kadar biraz çırpma teliyle karıştırdım. Malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine 200 milimlik su bardağı ile. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için 2 tane ekledim. Yağını ve yumurtasını da ekledikten sonra çırpma teliyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi ununu eklemeye geçtim. 200 milimlik su bardağı ile toplamda 6 su bardağı un kullandım ama teker teker ekliyorum arkadaşlar, kontrollü bir şekilde. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Hamuru yoğurmaya başladım. Biraz toparladıktan sonra kalan unu da ekleyeceğim ve hamurumu yoğuracağım. Hamuru iyice toparlıyorum ve pürüzsüzleşene kadar iyice yoğuracağım. Oldukça yumuşak, ile yapışmayan kıvamda bir hamur elde ediyorum. Bakın, hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yoğurma işlemini tamamladım. Mayalandırmak için üzeri kapalı olarak beklettim ve hamurum şu anda mayalandı. Üzerini açıp poğaçalarımı yapmaya geçiyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerine hafiften bastırarak içindeki havasını da aldım. Yumuşacık, pufur pufur bir hamur olmuş arkadaşlar. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle toparladıktan sonra bölerek parçalara, bezelere ayıracağım. Eşit büyüklükte 6 parçaya bölüyorum. Yani 6 tane beze elde etmiş olacağım. Kestiğim parçaları yuvarlayıp beze yapıyorum. Bezelerin hepsini tamamladım. Üzerlerini kapattım kabuklanmaması için. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlayarak alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiyorum. Çok fazla serpmeyelim arkadaşlar. Oklavayla yuvarlak formda açacağım. İsterseniz elle de açabilirsiniz. Ama her tarafı eşit olması için oklavayla açtım ben. Çok fazla ince olmasına gerek yok. Yaklaşık bir borcam büyüklüğünde açmamız yeterlidir. Şöyle kenarlarını tekrar elimle bastırarak açıyorum, düzeltiyorum ve açma işlemini tamamladım. Açtığım hamurun içine erittiğim tereyağından
fırçayla sürerek hamuru yağlıyorum. Ve iç harç olarak 2 çeşit peynir kullandım. Kaşar peyniri ve lor peyniri. Biraz da maydanoz ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Ve poğaçanın içine bu harçtan kullanıyorum. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Yeteri kadar peyniri ekledikten sonra elimle düzeltmeleri yapıyorum. Ve hamurun ucunu peynirli kısma bu şekilde kapatıyorum. Kenarlarını da içe doğru katlayıp hamurumuzu rulo yapacağım. Elimle yuvarlayıp şu şekilde sarıyorum rulo şeklinde. Çok fazla gevşek olmasın arkadaşlar. Sıkı sarmaya dikkat edelim. En uç kısmını da bu şekilde yapıştırıyorum. Pişerken açılma olmaması için. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum bu şekilde. Hemen diğer hamuru da açtım. İçerisine tereyağı sürüyorum ve aynı şekilde peynirini ekleyip diğer ilk hamurumuzu yaptığımız gibi rulo şeklinde sarıyorum. Poğaçamızın ya da böreğimizin yapılışı bu kadar basit. Hamuru açtıktan sonra içerisini yağlayıp iç harcı ekliyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Hepsine aynı işlemi uygulayarak yaptım. Rulo şeklinde sarıp tepsiye aldım arkadaşlar. Ve şimdi üzerini kapatıp tepsi mayası için bekleteceğim. Poğaçamızın tepsi mayası geldikten sonra şimdi bir hamur kartı ile küçük dilimler şeklinde keseceğim. Bu kesme işlemini mutlaka tepsi mayası olduktan sonra yapalım arkadaşlar. Kesme işlemini de tamamladıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken poğaçalarımızın mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine susam serpiyorum. Susam, çörek otu veya herhangi istediğiniz bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeden sade olarak da pişirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Şöyle poğaçalarımız pişerken de fırından bir ufak görüntü aldım sizler için. Yaklaşık 25-30 dakikada pişti. Fırından aldım. Yumuşacık pufur pufur oldu gördüğünüz gibi poğaçalarımız. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen sizlere içini de göstereceğim. Poğaçamız biraz ılıdıktan sonra şöyle bölerek sizlere göstereceğim içini de. Altını üstünü nasıl piştiğini. Yumuşacık gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Saatlerce şekil vermeyle uğraşmadık. Sadece tepsiye aldıktan sonra keserek dilimledik. Bakın bu şekilde çok kolay bölünüyor ve görüntüsü de harika. İçinin güzelliğini şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Rulo yaptığımız için kat kat görüyorsunuz. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi ve çok lezzetli bir poğaça oldu. İster poğaça deyin, ister börek deyin ama mutlaka bu tarifi yapın. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.